Bir hava aracı düşünün. Neredeyse ses hızında hareket ediyor. Bu araç bir hedef uçak ama aynı zamanda 35 kiloluk bir patlayıcı taşıyabilen bir kamikaze drone. Gerçi bu versiyonu daha çok bir seyir füzesi gibi. Bu hava aracı öyle bir platform ki düşman radarına isterse kendini bir F-16 gibi gösterebiliyor. İsterse de bir C-130 gibi. Hatta isterse bunlardan birkaç taneymiş gibi görünebiliyor. Düşman radarlarına karşı elektronik harp uygulayıp çok ciddi baskı oluşturabiliyor. Ve 700 kilometre menzili var. Yani Hatay'dan fırlattığınız zaman İsrail'in en güneyindeki hava savunma bataryalarını bile imha edebiliyor. Bu öyle bir platform ki bir seyir füzesinin bütün kabiliyetlerini de taklit edebiliyor. Bir gemi savar füzenin kabiliyetlerini de. Yani bugün çok acayip bir platformu konuşuyoruz. Konumuz Süper Şimşek. TUSAŞ bu platformu milli insansız hava aracı Anka 3'te test etti. Yani tarihi bir gün yaşadık. O yüzden bugün hızlıca bu konuyu tüm detaylarıyla ele alalım. Süper Şimşek nedir? Nasıl ortaya çıktı? Gerçekten süper mi? Türk ordusuna ne katacak? Bugün bunlar gibi soruları mümkün olan en kısa sürede cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. 8 Nisan 2025 Türk havacılığı için tarihi günlerden biri oldu. Çünkü insansız hayalet uçağımız Anka 3, Türkiye'nin en stratejik silahlarından biri olan Süper Şimşek'le havalandı. Süper Şimşek Anka 3'ün gövde altındaydı. Bu ikilinin detaylarını elbette konuşacağız. Yani bir araya geldiklerinde nasıl bir potansiyel olduklarını birazdan konuşacağız. Ama öncelikle bugünkü esas konumuza yani Süper Şimşek'e odaklanmamız gerekiyor. Süper Şimşek Türkiye'nin milli hedef uçağı olan Şimşek platformunun abisi. Yani onun üzerinden geliştirildi. Haliyle öncelikle detaylarıyla Şimşek'i konuşmak lazım. Konu bu şekilde tamamen anlaşılabilir. Şimşek projesi 2007-2008'lerde başladı. Yani o zamanlar bir talep üzerine TUSAŞ mühendisleri bu konu üzerine kafa yormaya başladılar. Neden böyle bir talep vardı derseniz? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim için hedef uçaklara ihtiyaç vardı. Bu uçaklar yurt dışından alındığı zaman iki büyük sıkıntı oluşuyordu. Birincisi yerli bir mühimmatı test ettiğiniz zaman bu mühimmatla ilgili bazı detaylar hedef uçak üreticisi olan ülkenin eline geçebiliyordu. Ya da en azından geçme riski vardı. İkincisi de maliyet. Bunlar adı üstünde hedef uçaklar. Fırlatıyorsunuz ve eğitim için vuruyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri hedef uçakları her seferinde vurmuyor. Ama yine de sonuçta vurduğunuz eğitimler de var. Ve bu uçaklar maliyetli uçaklar. Yurt dışından aldığınızda maliyetleri başa bela olabiliyor. Birim maliyetleri zaten çok düşük değil, olamaz da. Bir de çok fazla eğitim türü bu uçaklarla yapılıyor. Karada hava savunma sistemleri, hava savunma bataryaları bu uçaklarla test ediliyor. Havada pilotlar havadan havaya füzelerle eğitim yapmak için bu uçakları vuruyorlar. Denizde yine gemilerin kullandığı büyük küçük bütün hava savunma sistemleri bu uçaklara hedef alarak test ediliyor. İşte bu yüzden çok fazla yerde kullanılmaları gerekiyor. Ve bu kadar çok kullanım alanı elbette doğru orantıda bir maliyet artışı anlamına geliyor. Yani hem maliyet hem güvenlik açısından bu sistemlerin yerli olarak üretilmesi gerekiyordu. TUSAŞ mühendisleri de kolları sıvadı. Ve ilk hedef uçak olan Şimşek platformu ilk uçuşunu 2012 yılında yaptı. 2015 yılında da deniz kuvvetlerimizde atış testlerine başlandı. Bu sistem ilk geliştirildiğinde yani ilk test uçuşunu yaptığı 2012 yılında neredeyse tamamen montaj bir sistemdi. Yani parçalarının çok büyük çoğunluğu yurt dışından tedarik ediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada bir iki ufak parça dışında tamamen yerli bir platform. Motoru da dahil buna. Şimşek TEİ tarafından geliştirilen TC90 motorunu kullanıyor. Bunun yanında yazılımı tamamen yerli. Kullanılan sensörler tamamen yerli. Yani en kritik bileşenlerin tamamı Türkiye'de geliştiriliyor. Bu yerlilik sadece güvenlik ve maliyet anlamına gelmiyor aslında. 2012 yılında üretildiğinden beri Şimşek platformu resmen bir devrim yaşadı. Yani sadece Süper Şimşek'e evrilmesinden bahsetmiyorum. Şimşek kendi içerisinde de çok ciddi seviyede gelişti. Bunu sağlayan şey tabii ki platformun yerli oluşu. Çünkü Şimşek üretiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine test için gönderiliyor. Testlerden sonra Türk ordusu TUSAŞ'a bu sistemin şu konularda geliştirilmesini istiyoruz diyor. TUSAŞ hemen o konular üzerinde çalışıyor ve geliştirmeleri yapıyor. Bu sayede Şimşek sahada test edilip sahadaki ihtiyaçlara göre sürekli kendini geliştirebiliyor. İşte bu geliştirmelerin sonunda gelinen noktada inanılmaz yetenekli bir platform ortaya çıktı. Şimşek normal bir mühimmattan çok daha yetenekli. Çünkü eğitimde taklit etmesi gereken mühimmatlar var. Birden fazla mühimmatı taklit edebilecek şekilde tasarlanıyor. Gelişmiş özelliklerini sahaya yansıtmak zorunda. Mesela yerdeki bir hava savunma sistemini eğitecekse ona yönelebilecek bir füze türünü taklit ediyor. O füzeye benzer hızla hareket ediyor. Benzer manevra kabiliyetlerini gösteriyor. Benzer elektronik harp uygulamaları yapıyor. Aynı şekilde Şimşek havada bir uçağın eğitiminde kullanılacaksa o uçağa yönelebilecek bir füzeyi temsil edecek şekilde hareket ediyor. Yani bir hava füzesini taklit etmeye başlıyor.
başlıyor. Denizde ise bir savaş gemisine yönelebilecek bir tehdidi taklit ediyor. Gemi savar füzelerinin denizi yalayarak gitme özelliği var ya, onu bile taklit edebiliyor. Gemiye kadar denizi yalayarak ilerliyor. Bu da geminin radarlarını zor duruma sokuyor. Yani çok zor şartlarda testler yapılmış oluyor. İşte bu yüzden Şimşek çok yetenekli bir platform. Tabii ki burada çok büyük bir sıkıntı var. Bu kadar yetenekli bir platformu düşük maliyetle yapmak zorundasınız. Çünkü dediğim gibi bu bir hedef uçak. Vurulması için tasarlanıyor. Bu kadar fazla mühimmatı taklit edebilecek kadar gelişmiş bir sistemin maliyetini düşürmek kolay iş değil. Yani geliştirilmesindeki en büyük zorluklardan biri bu. Tabii hedef uçak olsa da başta bahsettiğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri her testte bunları vurmuyor. Bilinçli olarak yanına atışlar yapılıyor. Mesela bir pilot test atışı yapacağı zaman hedef uçağın 5 metre sağını vuracağım diyor. Eğer atışı yaptıktan sonra füze Şimşek'in 5 metre sağından geçerse pilotun atışı başarılı sayılıyor. Test tamamlandıktan sonra Şimşek paraşütle iniş yapıyor ve tekrar kullanılabiliyor. Şimşek'in 45 dakika uçuş süresi var. Tabii bu ortalama süre. Aralıksız azami süratle uçtuğu zaman bu süre 35 dakikaya iniyor. Düşük hızlarda ilerlediği zaman da 1 saatin üstüne çıkıyor. Bu ortalama 45 dakikalık süre zaten yeterli. Tek uçuşta 3-4 eğitim bu sürede yapılabiliyor. Mesela yerde test edilecek olan 4 hava savunma bataryası belli aralıklarla yerleştirildikten sonra Şimşek sürekli gidip dönerek bu 4 bataryaya da saldırı senaryosunu gerçekleştirebiliyor. Çoğu zaman tatbikatlarda ilk 3 batarya Şimşek'i vurmuyor. Yanına ateş ediyor. 4. batarya hedef uçağı imha ediyor. Böylelikle savunma başarılı oluyor. Şimşek 50 feet ile 20.000 feet arası uçabiliyor. Yani çok alçak uçuş da gerçekleştirebiliyor, çok yüksek uçuşta. Menzili yer kontrol istasyonu ile birbirini görebildiği sürece 70 kilometreye kadar yükseliyor. Göremediği zaman bağlantı koparsa da ortada bir risk yok. Çünkü bu çok akıllı bir platform. Bağlantı koptuğunda kendisi komutayı devralıyor ve ona daha önce belirlenen noktaya geri geliyor. O geldiği noktada turlar atarak beklemeye başlıyor. Eğer belli bir süre içerisinde yer kontrol istasyonu ile bağlantı kurulabilirse tekrar istasyonun yönetimine geçiyor. Kurulamazsa yine daha önceden belirlenmiş olan noktaya gidip iniş gerçekleştiriyor. Bu sistem o kadar gelişmiş bir sistem ki üzerinde aktif bir radarı olan bir füze gibi hareket halindeki bir gemiyi bile takip edebiliyor. Tabi bunları anlatınca aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Bu sistem küçücük bir sistem ve radarlara kendisini farklı uçaklar gibi göstermesi gerekiyor. Bu kadar küçük bir şey kendini bir F-16 gibi gösterebilir mi mesela? Doğrudur. Şimşek küçük bir platform ama üzerine konan sistemlerle, sensörlerle radar kesit alanı arttırılabiliyor. Böylece daha büyük bir platform gibi görünebiliyor. Hatta bırakın F-16 veya F-4'ü kendisini C-130 gibi bile gösterebiliyor. Daha da ötesi fazla sinyal gönderirseniz 2'den fazla uçak varmış gibi radara görüntü verebiliyor. Yani düşman karşıdan gelen Şimşek'i 3 ya da 4 tane savaş uçağı gibi görebiliyor. Bu da elbette düşman hava savunma sisteminin başarısız atışlarıyla ve sistemin yorulmasıyla sonuçlanıyor. Yani kısacası Süper Şimşek'in üzerine inşa edildiği Şimşek platformu inanılmaz kabiliyetli bir platform. Peki şimdi gelelim Süper Şimşek'e, asıl konumuza. Aslında temelde Süper Şimşek'te bir hedef uçak. Yani ilk çıkış noktası bu. Şimşek'ten çok daha hızlı bir hedef uçak gerekiyordu. Sonuçta bir savaş pilotu gerçek bir savaş ortamında Şimşek'ten çok daha hızlı platformları da vurmaya çalışacak. Haliyle hedef uçağında gerçek hedeflere benzer hızlarda olması büyük bir avantaj sağlar. İşte bu ihtiyaç doğrultusunda Süper Şimşek geliştirildi. Süper Şimşek, Şimşek'e göre çok daha kabiliyetli ve gelişmiş özelliklere sahip bir platform. Ve bu sadece bir hedef uçak değil. Yani sadece Şimşek'in daha hızlısı değil. Süper Şimşek 11 farklı görevde kullanılacak ve bence en önemli görevi kamikaze olarak kullanılabilecek olması. Süper Şimşek'in 700 kilometre menzili var. 700 kilometre ne demek? Mesela Hatay'dan atıldığında tam olarak şu noktaları vurması demek. Hatay'dan attığınız zaman İsrail'in en güney noktası bile Süper Şimşek'in menzili içerisinde kalıyor. Yani İsrail'le olası bir çatışmada bu sistem çok işimize yarayacak. Çünkü bu platformun kamikaze olarak kullanıldığında yapacağı en önemli iş düşman hava savunma sistemlerini imha etmek olacak. Olası bir çatışmada İsrail'in hava savunma kabiliyetini Süper Şimşeklerle ciddi anlamda baskıladığınızı düşünün. Sonrası ne kadar kolay olur. Ki bu Hatay'dan fırlattığınız senaryo. Bir de bunun ötesi var. Çünkü son yapılan testte Süper Şimşek Türkiye'nin hayalet insansız savaş uçağı olan Anka 3'ün altındaydı. Yani derin darbe görevlerinde kullanacağımız insansız savaş uçağımız Anka 3 Süper Şimşek'i düşman coğrafyasının içlerine kadar taşıyıp sonrasında hedefine gönderebilecek. Bu tabii ki tespitini çok daha zorlaştıracak. Aynı şekilde milli savaş uçağımız Kaan da Süper Şimşek'i kullanacak. O da 5. nesil bir savaş uçağı olduğu için düşman hava sahasının içinde bu platformu ateşleyecek. Haliyle Süper Şimşek düşman hava savunma kabiliyetini çok da zorlanmadan yerle bir edebilecek. Bunu yaparken işini kolaylaştıracak olan şey sadece hızlı olması değil. Bakın bir Süper Şimşek 0,9 Mach hızla hareket edebiliyor. Yani neredeyse ses hızında. Boyutu da küçük olduğu için o hızda tespiti ve imhası oldukça zor. Ama bunun yanında Süper Şimşek'in çok gelişmiş elektronik taarruz kabiliyetleri de var. Kendisini birden fazla uçaktan oluşan bir hayalet filo gibi gösterebiliyor. Bir hava savunma bataryasına yaklaştığını düşünün. Vurulacak olan radar sistemi kendisine doğru
yaklaşan birkaç kamikaze drone ya da birkaç savaş uçağı görüyor. Doğrusunu vurması zor olduğu için genellikle sistemler bu durumda çaresiz kalır. Tabii dediğim gibi tek görevi kamikaze saldırıları değil. Bu sadece benim en önemli yönü olarak düşündüğüm özelliği. Bununla birlikte toplamda 11 farklı görevi yerine getiren farklı versiyonları da geliştiriliyor. Farklı boyutlarda süper şimşekler üretiliyor. Bu farklı versiyonlar sayesinde süper şimşek yerdeki düşman sistemlerini tespit edebiliyor. Bunları baskılayabiliyor, karıştırabiliyor, aldatabiliyor. Yani yetenekleri saymakla bitmez. Ama en önemli yönlerinden biri 6. nesil hava operasyonlarına katkıda bulunacak olması. 6. nesil savaş uçaklarını daha önce defalarca konuştuk. 6. nesilden beklenen farklı yetenekler var. Ama bunların en önemlisi insanlı savaş uçaklarının insansız platformlarla birlikte operasyon yapabilmesi. Bu operasyon türünde Süper Şimşek, Anka 3 ve Kaan'ın yanında efsane bir kanat adamı olarak görev yapacak. Sadece bu platformları hava saldırılarından korumak için bile varlığı çok kıymetli. Düşünün, Kaan riskli bir düşman hava sahasına girsin ve düşman radarları onu fark etmiş olsun. Böyle bir durumda fırlatılan hava savunma füzelerine ya da havadan havaya füzelere karşı Süper Şimşek gönderme imkanı çok kıymetli bir imkan. Koskoca savaş uçağını bu şekilde en zorlu ortamlarda kurtarabilirsiniz. Sadece bu yönüyle bile kanat adamı olarak görev yapacak olması önemli. Son olarak da sürü kabiliyetinden bahsedelim. Süper Şimşek sürü halinde hareket edebiliyor. Kendi aralarında görev paylaşımı yapabiliyorlar. Gerektiğinde görev değişimi yapabiliyorlar. Mesela İsrail'le bir çatışma yaşamış olalım. İsrail'in yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin imha edilmesi gerekiyor olsun. Tabii bu çok kolay bir iş değil ve böyle bir durumda Süper Şimşek platformunun taşıyabildiği 35 kiloluk patlayıcı yüküyle sürü halinde bu yüksek irtifa sistemlere satürasyon saldırısı yapması dengeleri bir anda değiştirebilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse hangi açıdan bakarsak bakalım bu platform çok önemli. Süper Şimşek sadece bir hedef uçak değil, sadece bir kamikaze drone da değil. Süper Şimşek çok şey anlamına geliyor ve burada saymakla bitmez. Şu an tabii olayları daha çok kağıt üstünde konuşuyoruz. Bir çatışma halinde konuştuğumuz şeyler pratiğe döküldüğünde Süper Şimşek'e süper denmesinin tek sebebinin şimşeğin gelişmiş hali olması olmadığını göreceksiniz. Tabii sizinle birlikte esas olarak düşman unsurlar da bu gerçeği görecek. Böyle derinden bir ses, yaklaştıkça büyük bir gürültü, bir patlama sesi ve ışıkların içinde dönüşü olmayan bir pişmanlık. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.